Günaydın. Şu an Bodrum'da çok güzel Kissebükü adında bir koydayız. Fark ettik ki Türkiye'de karavanla seyahat ederken yavaş yavaş minik bir yazlıkçıya dönüşüyoruz ve Mars da kendini bir yazlık ev olarak kanıtlamaya devam ediyor. O yüzden bugün bu konu üzerine bir video çekmek istedik. Buraların keyfini tam bir yazlıkçı gibi çıkarttığımız harika bir gün planlıyoruz. Sabahleyin tabii ki tam bir emekli albayın yapacağı gibi sabah 7'de denizimize girdik. Şimdi de babaannemin zamanında yazlıkta sürekli yaptığı gibi menemen yapacağız. Sabah deniz çarşaf gibi. Kaçırdın. Bu muhabbeti yapmak lazım değil mi? Ama gençlere yapacaksın. Evet ya, birkaç genç gelse de. Aynen. Geç kaldınız desek. Aynen. Biz menemeni soğanlı yiyoruz. Tabii. Ve soğanlı seviyoruz. Hatta babaannem böyle doğrardı. Böyle küp küp değil. Yarım ayların yarısı kadar böyle ince ince. Onlar iyice karamelize olacak şekilde yapılırdı. Şimdi onu da anmış olalım. Evet. Gerçek eski yazlıkçılardan. Evet, aynen. Bizim yazlığımızın ayrılmaz bir parçasıydı. Tontişim. Bu rotadaki en keyif aldığım şeylerden biri de arada mutfağı dışarı çıkarmak oluyor. İçeriği değil de tamamen şunu kullanarak yeni bir mutfak yaratmış oluyoruz dışarıda. Şu şekilde outdoor yemek yapmaya uygun çıkacağımız da var. Bugün menemeni burada yapacağız. Ocakta bir yamukluk var ama Lezzet katarız. Aynen. Ocak zaten o kadar çok badire atlattı ki yani nereleri gezdi, Portekizlere gitti, nerelerde kaldı. O yüzden ona da saygı duyuyorum. Biz normalde de bayağı aslında erken kalkıyoruz. Kendi günlük yaşantımızda da, karavanda da her zaman erken kalkmayı seviyoruz. Ama pandemiyle birlikte bunu birazcık daha da erkene taşıdık. Çünkü gerçekten kimseler etrafta yokken o sabah sakinliğinde etrafı keşfetmek çok daha keyifli ve kendinizi güvende hissettiren bir şekli oluyor. Gerçi bu koy gerçekten çok sakin. Evet, çünkü yolu da bir hayli meşakkatli bir yol. Yani burasını tabii ki de yani binek araçlı olanlara çok tavsiye edebileceğim bir şey değil. Kendi risklerini alarak gelsinler. Ama aracı yüksek olanlar için enfes bir yer. Zaten yani buranın şu an böyle olmasının en büyük sebeplerinden biri de yolunun kötü olması açıkçası. Evet, zor olması. Mars'ın altının yüksek olması biz bu tarz yerlere riskini alması konusunda rahatlatıyor açıkçası. Evet, bizim aslında hep nispeten daha böyle küçük ama çevik bir araç tercih etmemizin ana nedenlerinden biri de buydu. Biz istediğimiz yerlere rahatça girip çıkabilmek istiyorduk her zaman. Yani gerek İtalya'da gerçekten Alplere çıkarken, gerek işte Bodrum'da bir koya giderken, gerek de bakkala giderken rahat hareket edebileceğimiz bir araç olmasına dikkat ettik. Çünkü biliyorsunuz bizim Mars'tan başka bir aracımız yok. O yüzden de her yere ve her koşulda onunla hareket ediyoruz. Yazlıkçılığı bile onunla yapıyoruz şu an. Aynen. Domateslerimizi yol üstünden aldık tabii ki de bir yazlıkçı edasıyla. Bu arada tam domatesin de en lezzetli olduğu an olduğu için bizim anneler şimdi yavaş yavaş konserveleştirmeye başlamıştır kış için. Bu arada çok aktif şekilde yemek yaptığımız için ve galiba yaz olduğu için su tam tamına 3 gün 3 öğün yetti. 9 öğün yani. Evet, aynen. Ya birazcık da açıkçası çok dikkat etmeden istediğimiz gibi yaşamaya çalışıyoruz. Çünkü evet, hem 50 litre olunca hem de doldurması ve boşaltmasını kolay hale getirdiğimiz için gerçekten eskisine göre çok daha rahat oldu. O yüzden biz de daha az dikkat ederek daha keyifle harcadık. Şu anda sularımız yine yeni olduğu için bir sürü kap kirlettim.
Menüden de dolayı tabii. Evet ama yani şimdi o simitleri ısıtmadan olur mu? Menemenin yanında. Ekmek almaya kim gidecek? Ekmek almaya gidecek çocuk yok. Mars gitsin. Karıştırıyorum. Evet, ben karıştırıyorum. İlk gezilerde hep sallama çay içiyorduk. Çay severlerden tepki gelmişti. Aynen. Şimdi minik çaydanlığın sayesinde demliyoruz. Bu kapkacakların bu arada şöyle bir faydası oluyor. Bu ocakların verdiği ısı tabii ki içerideki ateş kadar kuvvetli olmayabiliyor. Özellikle rüzgarlı zamanlarda. Dışarıda pişirirken bu seti kullanıyoruz. Çünkü bunlar çok ince ve çok hızlı ısınıyorlar. Bu sayede daha rahat bir şekilde dışarıda yemek yapılabiliyor. Evet. Bunu bazen içeride kokmasını istemediğimiz şeyler yaptığımız zaman da kullanıyoruz. Çok aynen, faydalı oluyor. sucuk yapacaksak ya da köfte yapacaksak aynen, dışarıda yapıyoruz. Dışarıda pişiriyoruz ki içerisi kokmasın diye. Yazlığı mutfağa kokmasın. Tam bir yaz menemeni. Evet. Henüz güneşin açısından dolayı tente görevini görmeyecek ama en azından güneş kuvvetlendikçe elektriğimiz daha da güzel depolansın. Sıcak yaz günlerinde karavanın içi nasıl olur? Açıkçası bizim de çok merak ettiğimiz bir konuydu. Bu yaklaşık bir haftadır deneyimliyoruz. O kadar da kötü değilmiş. Çünkü yani yeni bir fan taktırdık. Onun da etkisi var. Camları, kapıları açtığımız zaman her zaman bir cereyan var içeride. O yüzden öyle en sıcakta bile, ki şu an saat 12-1 falan, çok aşırı sıcak olmuyor ki bu saatleri de genelde arabanın içerisinde, Mars'ın içerisinde değerlendirmeyi tercih ediyoruz. Mutlaka yapacak işlerimiz oluyor. Ya bilgisayarda çalışıyoruz, ya mailleri toparlıyoruz vesaire. Genelde böyle geçiyor yazlıkçı günlerimiz sıcaklarda. Karpuzumuzun boyutu da Mars'a uygun. Yazlıkçı olarak şimdi onu soğutacağız. Kesip, evet, buzluğa atacağız. Minnacık bir buzluğumuz var biliyorsunuz buzdolabında. Orada soğutacağız. Sonra deniz keyfinden sonra soğuk soğuk yeme planları var. Hakkını vermemiz lazım yazlıkçının için. İnşallah güzel çıkar. Oo, güzel gözüküyor. Kesmece. Hiç karpuz seçemiyoruz çünkü Erdi'yle o kadar çok. Yo, bunda ama şuna dikkat ettik, bak orada evet, bir aynen şu var. Evet. Arılar gelmesi ve daha tatlı olması anlamına geliyormuş. Köyde öğrendiğimiz minik ipuçları. Çok heyecanlıyım şu anda. Hadi dilim dilim koyayım mı? Böyle dilim yeriz değil mi? Eski yazlıktaki gibi. Buzluğa sığarsa olur. Sığar, tamam. Olur. Saç çekmeyen. Evet, hazır.
Seninkinde bazı yerleri tam buz tutmuş mu? Dondurma gibi. Frozen. Hı hı. Karavanımızda tente yok bildiğiniz gibi ama biz onun ihtiyacını hiç hissetmedik. Çünkü akşam saatlerinde Mars'ın konumunu düzgün ayarlarsak, şimdi yeni hatta açılır sistemli güneş panellerimizin bayağı iyi bir gölge gelecek. alanı oluşuyor. O yüzden de biz tenteyi çok tercih etmiyoruz. Bir de kış aylarında kullanılmadığı için yazın da bu şekilde ufak böyle kendini ayarlayarak çözülebiliyor. Farklı yerleri de var Mars'ın. Yan kapısı var, arka kapısı var, şimdi içerisi var. İlla başka gölge yerler yaratabiliyoruz yani. Aynen öyle. Yani belki yani plaj şemsiyesini getirebilirdik. Evet, yazlıkçılık adına -1 puan yazabiliriz kendimize oradan. Evet, ya onu da gezdirdik hiç kullanmadık. Sonra ilk defa şimdi bu rotada ihtiyaç oldu. Böyle şeyler de oluyor. Ne kadar planlasanız da sonra ay keşke şunu alsaymışım dediğiniz şeyler de oluyor hep Evet. yani. Bir diğeri de bunların tavla tabii ki de. İlk Van Life rotamı, Türkiye'deki rotamızda 3 ay mı yanımıza taşıdık? Evet. 3 ay Hatta yanımıza ben taşıdık. deftere aldım onu özel işte Tabii. müsabakaları Ama nerede yer olduğuna yazarız. göre Çok yazacaktım. yazdık. Bir kere bile oynamamıştık. Evet. Sonra bıraktık tabii. Şimdi arıyoruz. Evet, şimdi olsaydı iyi olurdu. Evet. Ama yani bence bir yerlerde, ya şimdi aslında Covid olmasaydı dışarıda falan da hem tavla Daha çok, hem okey falan oynanabilirdi ama tabii ki şimdi kendimize İçerideyiz. ait bir şey olsa daha iyi olur. Olsun. En azından şimdi öğleden sonra yazlıkçılığımızın tam hakkını vermek için menümüzde güzel bir kızartma var. Başka bir şey lazım burada. Yağımız. Önce tuza mı basıyoruz? Evet, acı olmasın diye, çünkü bilmiyoruz patlıcanı. Buradaki abilerden rica ettik. Kızartma fikri sonradan geldi. O yüzden patlıcanı yandan aldık. Bilmediğimiz için de acı mı değil mi? Önce biraz tuzlu suya basacağız. Şimdi anneler bizle gurur duyuyordur. Evet. Bu kararımızdan dolayı. Yorumlarını alırız. Aynen. Annelerin bakalım takdirini alabilecek miyiz Serdi'cim? Çünkü yazlıkta denizden geldiğin zaman yemek hazır olur genelde. Evet. Normalde yuvarlak mı yapıyorum bunları da? Yani yapsan da olur ama verev daha iyi olur. Çünkü Şöyle mi? dene. Tamam mısın? Sebzeler hazır. Evet. Domates sos hazır. Evden mi domates Hayır, sos? domates sos hazır değil. Yani normal yaz domatesi konservesinden sosa dönüşecek Ha, ama. tamam yani ama yani konserve olarak hazır. Evet. Orada bir iyi üşengeçlik yapıp anne dokunuşu ekledik. İyidir oraya. canım. Olur o kadar. Aynen, çünkü şimdi rendelemek gerekecek. Karavanda da yani rendelemek biraz pis bir durum olabilir. Hazır yanımızda konserve varken onu kullanalım dedik. Fena gitmiyoruz. Eğimli bir kızartma ortamımız var. Burası servis yerimiz. Aha, oraya alacağım. Burada kısıp buraya alacağım. Kızartma sabır işi bu şimdi. Rüzgar yüzünden bizimki iyice sabır oldu. İçeride yapmıyoruz. Hem bazı perdeleri vesaire kokutabilir kızartma işlemi, çünkü bol yağlı, yağ sıçratabilir. Böyle fırsatımız varken dışarıda yapıyoruz. Kafası kalsın. Nerede? Şunu ortaya. Ha, olur. Kalite kontrol. Çok güzel. Rüzgar ateşimizi biraz düşürdüğü için son turda buraya geldik.
Fanımızı yükselttik. Şu an bangır Gerekenler bangır yapıldı. bağırıyor. Aynen. Ama çok güzel görünüyor. Görmek ister misiniz? Cicitin. Ekmekler banılacak. Aynen. Acıktık. Su acıktırdı diyebilir miyiz Burçin'cim? Açık hava. Erdin'in annesinin taktiğiyle domates sosuna pişerken zeytinyağını koyuyoruz. Yani öyle hatırlıyorum. Yanlışsam annem beni düzeltsin yorumlarda. Mis gibi koktu ha. Ay canım içinde karıştırdım. Tamam, süper. Onu alayım ben. Yazlık bölümü çektiğimiz etrafta duyulmuş gibi herkes. Yazlık komşuların çocukları bunlar işte. Ay, Şimdi. çocuk açlık çığlığa bağırıyor. Önce yoğurt mu, sonra domates mi? Domates yoğurt mu? Benim tercihim önce yoğurt. Tamam. Senin? Ben galiba böyle şeylerde çok tercih sahibi olmuyorum. Bana hepsi aynı geliyor. Şu an odaklanamadım dediğine. Bir tabakta yaz öğleden sonrası tadı nasıl olur? Çok Yemin iyi ederim olmuş ama. böyle olur yani. Bu arada ne kadar iyi yaparız gerçekten kestiremedim. Çünkü karavanda yapmak gerçekten kontrollü değil. Kontrol edilebilir bir ateş yok. Aynen. Ama çok iyi olmuş. Ses olmuş. Ellerine sağlık. Eline sağlık canım. Bugün gerçekten tam bir yazlıkçıydık ama bizim de uzun zamandır beklediğimiz bir yaz günüydü. O yüzden çok keyif aldık. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Evet, Türkiye'de bu mevsimde Mars'la seyahat etmek bambaşka bir deneyim hakikaten. Yolculuğumuza devam ediyoruz. Bakalım önümüzde yeni keşfedecek birçok yer var. Bizimizi takipte kalın. Kendinize çok iyi bakın. Önümüzdeki hafta görüşürüz. Görüşürüz.